Diyelim ki evrenin tamamen anlamsız olduğunu fark ettin. Yani hiçbir kuralın, işte hiçbir yüce değerin falan olmadığını anladın diyelim. Çok ürkütücü bir uyanış aslında bu. Kesinlikle öyle. Hayatın, evrenin ya da ne bileyim iyiliğin, kötülüğün hiçbir evrensel temeli yok. Peki sen, yani bilgiye aç ve karmaşık fikirleri boğulmadan anlamak isteyen sevgili dinleyicimiz, bu ürkütücü aydınlanma sana yoldan geçen birini vurma hakkı verir mi? Soru çok çarpıcı gerçekten. Değil mi? Eğer hiçbir şeyin anlamı yoksa, yani kurbanı kurtarmakla yok etmek aslında aynı kapıya çıkmaz mı? Albert Camus'e göre, eğer her şey anlamsızsa yapamayacağın tek şey cinayet işlemektir. Evet, kulağa inanılmaz mantıksız geliyor ilk başta. Aynen öyle. Bugün seninle beraber tam da bu tuhaf ve sarsıcı mantığın içine dalıyoruz. Amacımız insanlığın anlamsızlık karşısında nasıl bir duruş sergilediğini ve o bildiğimiz tutku cinayetlerinden nasıl soğuk hesaplı mantık cinayetlerine geçtiğimizi anlamak. Ve bu geçiş hani öyle sıradan bir değişim falan değil. İnsanın kendi doğasıyla ve işte varoluşla kurduğu ilişkinin kökten bir dönüşümü aslında. Cinayetin bir anlık öfkeden çıkıp felsefi bir doktrine dönüşmesi. Tabii, bu derinlemesine incelemeye başlarken çok net bir kuralımız var. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Konuya odaklanırken spesifik tarihi olaylara, isimlere veya roman karakterlerine kesinlikle yer vermeyeceğiz. Bu çok önemli bir kural. Neden dersen, çünkü bazen o tarihi bir figürün detaylarına falan takıldığımızda o asıl felsefi yangını gözden kaçırıyoruz. O görünmez düşünce mekanizması kaybolup gidiyor. Biz bugün sadece o mekanizmanın kendisine bakacağız. Diştiriusu döndüğüne odaklanacağız yani. Aynen öyle. O halde şu uyumsuzluk ve cinayet meselesiyle başlayalım hemen. Eskiden suçlar anlık tutkularla işlenirdi işte. Kıskançlık, öfke, hırs falan. Fail suçunu bilirdi. Ama bugün suçların felsefi bir mazereti var. Mantıkla meşrulaştırılıyor artık. Evet, eğer hayatın hiçbir anlamı yoksa bu durum cinayeti mantıken meşru kılar mı? Şunu bir açalım. Bu sorunun içinde aslında devasa ve çok karanlık bir eşitleme gücü var. Uyumsuzluk hissi, yani dünyanın kendi içinde rasyonel ya da ahlaki bir anlama sahip olmaması durumu, ilk bakışta her şeyi eşitliyor. Çünkü ortada bir referans noktası yok. Kesinlikle. Eğer gökyüzü boşsa, hiçbir yüce değere inanmıyorsak, o zaman iyi ile kötü arasında felsefi bir fark kalmaz ki. Bir çocuğu boğulmaktan kurtarmakla onu suya itmek tamamen aynı mantıksal düzleme iner. İkisi de evrenin gözünde anlamsızdır çünkü. Değil mi? Aynen öyle. Eğer hiçbir şey doğru ya da yanlış değilse, kural sadece en güçlü olanın kuralıdır. Yani anlamsızlık, değerleri tamamen sıfırlayarak gücü tek meşruiyet kaynağı haline getirir. Vay canına. Yani anlamsızlık aslında katilin eline o felsefi silahı kendi elleriyle veriyor resmen. Madem evrenin bir amacı yok, madem tozdan gelip toza döneceğiz, seni yok etmemin de bir önemi yok dedirtiyor. İlk adımda varılan sonuç tam olarak bu işte. Fakat uyumsuzluk felsefesinin içinde bu sonucu kendi temellerinden yıkan bir mekanizma var. Nasıl bir mekanizma o? Şöyle düşün, eğer her şey anlamsızsa, insanın kendi hayatı da anlamsızdır. O halde her şeyin eşit derecede önemsiz olduğu bir denklemde yaşamak için çabalamak çok irrasyonel kalıyor. İntihar, mantıklı tek seçenek olarak belirir bir anda. Ama kamu bu noktada intiharı reddediyor. Burada çok kritik bir sıçrama var bence. Evet, tam da o noktada işler değişiyor. Yani mantıken anlamsızlığı kabul ediyorsak o anlamsızlığın farkında olan bir bilince ihtiyacımız var, değil mi? Yani hayat anlamsızdır diyebilmem için bile benim hayatta olmam lazım. Yaşamaya devam etmem gerekiyor. Çok doğru. Uyumsuzluk felsefesi intiharı reddeder çünkü intihar o anlamsızlık problemini çözmez. O problemi düşünen bilinci yok ederek kestirip atar. Sorunu ortadan kaldırır ama çözmez. Aynen. Uyumsuzlukla yüzleşebilmek için bilincin canlı kalması lazım. O anlamsızlığa karşı sürekli uyanık olması gerekir. Yani yaşamı sırf bu yüzleşmeyi sürdürebilmek için yegane değer olarak kabul eder. Yaşam korunmalıdır. Bak şunu bir analojiyle somutlaştıralım senle ve dinleyicimizle. Diyelim ki
oyunun kurallarının tamamen silindiği, hiçbir amacın olmadığı, boş bir masa oyununda tahtanın başında oturuyoruz. Hı hı, güzel bir benzetme. Ortada kural yok demek, benim diğer oyuncuları tahtadan öylece atabileceğim anlamına gelmez bence. Çünkü diğer oyuncuyu tahtadan attığım an, üzerinde durduğum o tahtayı kırıyorum aslında. Kesinlikle öyle. Kendi dayanağını da yok ediyorsun. Hayatta kalmayı kendim için asgari bir hak görüyorsam, yaşamın kendisine bir değer biçiyorum demektir. Kendi yaşamımı koruyup başkalarınınkini feda etmeyi mantıksal olarak savunamam yani. Ve işte o tahtayı kırmak, oyunun varlık sebebini inkar etmektir tamamen. Kendi oynamaya devam etme hakkını da sıfırlamış olursun. Çok mantıklı. Eğer kendi yaşamın bir değerse, başkasının yaşamını öyle kayıtsızca yok edemezsin. Yaşam bir değerse herkes için değerlidir. Yani o anlamsızlık hissi bizi karanlık bir noktaya götürüyor gibi görünse de sonuçta cinayeti reddetmek zorunda kalıyor. Aynen öyle. İşte tam bu boşlukta, yani değerin dışarıdan verilmediği o noktada insan yeni bir şey yaratmak zorunda hisseder kendine. Başkaldırı, o kuralı olmayan oyun tahtasında hayır tahtayı kırmayacağız, kendi kurallarımızı var edeceğiz deme iradesidir aslında. O halde şu baş kaldıran insan profiline bir inelim. Bu baş kaldırının anatomisi nedir? Yani sadece hayır diyen, sürekli itiraz eden biri midir baş kaldıran? Hayır, sadece itiraz eden biri değildir. Yani yıllarca boyun eğmiş birinin aniden durup hayır dediği o saniyede felsefi olarak ne değişiyor içeride? O hayır kelimesi sıradan bir reddediş değil çünkü. İçinde çok gizli bir evet barındırır. Hmm, evet derken neyi kastediyoruz? Köleliği veya baskıyı kabul etmeyen kişi aslında buraya kadar evet bazı şeylere katlandım ama bundan sonrası hayır der. Yani bir sınır çizer. Anladım. Çizgiyi çekiyor orada. Ermemesi, kendisinde korunmaya değer bir şeyin varlığını ilan etmesidir. Birey sadece efendisine karşı çıkmaz, kendi içindeki bir hakkı onaylamış olur orada. Yani isyan etmek sadece yakıp yıkmak veya düzene taş fırlatmak değil. Aslında içimizde dokunulmaz saydığımız bir bütünlüğü savunmak. Çok doğru bir özet oldu bu. Burada sanırım isyanı hınç duygusundan ayırmamız gerekiyor. Çünkü kıskançlıkla isyanı falan çok karıştırıyoruz günlük hayatta. Bu çok temel bir ayrım. Hınç veya kıskançlık, bir başkasının sahip olduğuna göz dikmekten doğar. Hınç duyan kişi, adaletsizliği bitirmek istemez aslında. Kendi payına düşeni almak ister, değil mi? Kesinlikle. Efendinin gücünü ele geçirmek ister. Oysa felsefi anlamda gerçek başkaldırı böyle bencilce bir eylem değildir. Başkaldıran kişi, onun gücünü ben istiyorum demez. Benim içimde dokunulamaz bir onur var der. Evet. Ve sen buna tecavüz edemezsin der. Daha da sarsıcı olanı, bu isyan anında birey, savunduğu şeyin sadece kişisel bir ayrıcalık olmadığını fark eder. O zaman ben kendim için, yani kendi sınırım için isyan ettiğimde aslında o sınırı ihlal eden şeye karşı durarak insan olmanın sınırlarını çizmiş oluyorum. Çok güzel ifade ettin, aynen öyle. Sadece kendi hakkını değil, insanlık onurunu savunmuş oluyorsun. Bizi doğrudan ilgilendirmeyen, ta dünyanın öbür ucunda zulme uğrayan birini gördüğümüzde hissettiğimiz o saf isyan duygusu var ya. Hani içimizin cız ettiği anlar. Hı hı. Tehlike sana yönelik değil orada, bir çıkarın da yok. Ama o ihlal edilen sınır, insanlığın ortak sınırıdır. Birey, başkaldırı anında evrensel bir paydası olduğunu keşfeder. Yani Descartes'in o meşhur düşünüyorum o halde varım lafı anlamsızlık dünyasında yerini çok daha sosyal bir şeye bırakıyor. Baş kaldırıyorum o halde varız. Tam anlamıyla bu. Yalnızlığın bitip dayanışmanın başladığı an. Benden bize geçiş diyoruz buna. Peki bu biz olma hali nasıl oluyor da varoluşun kendisine, gökyüzüne falan kafa tutmaya dönüşüyor? Yani bu metafizik başkaldırı tam olarak nerede ve nasıl başlıyor? İnsan kendi içindeki o adalet ve onur duygusunu keşfettikçe ister istemez gözlerini etrafına ve varoluşun bütününe çeviriyor. Ve orada çok daha adil bir manzara görmüyor sanırım. Hiç görmüyor hem de. Korkunç bir manzarayla karşılaşıyor. Kendi içinde kusursuz bir adalet arzusu varken dünya kaosla dolu. Masumlar acı çekiyor, hastalıklar var ve en nihayetinde ölüm var. Hepimizi bekleyen o mutlak son. Evet, metafizik başkaldırı işte insanın sadece kendisine ezen bir sisteme değil, yaratılışın kendisine, insanlık durumuna ayağa kalkmasıdır. Siz bir düzen üzerine kurulduğunu ilan ediyoruz bir nevi.
Bu aslında en yüksek prensiplere açılmış bir polemiktir. Baş kaldıran kişi, acı ve ölüm varoluşun bir parçasıysa, bu düzeni sağlayan gücü reddetmeye başlar. Gökyüzünü boşaltıyor yani. Aynen, ahlaki kuralları koyan tahtı devirir. Ancak o prensipleri devirdiğinde ortaya devasa bir hiçlik çıkar. Uğruna savaşılacak bir değer kalmamıştır artık. İşte nihilizm dediğimiz o dev kara delik burada doğuyor değil mi? Ta kendisi. Ve bu yön kaybı içinde insan iki korkunç aşırı uca savrulma tehlikesi yaşar. O hiçlikte pusulasız kalınca ya her şeyi yakıp yıkmaya başlıyoruz ya da olan biten her şeye boyun eğiyoruz galiba. Çok doğru. Mutlak inkar ve mutlak olumlama diyoruz buna. Birinci uçta, madem hiçbir kural yok, ben de her şeyi yıkabilirim düşüncesi var. Yıkım bir zevke dönüşüyor orada. Her şey mübah hale geliyor. Kesinlikle. İkinci uç ise daha sinsi aslında. Mutlak olumlama. Dünya böyle, kötülük kaçınılmaz, o halde olan biten her şeyi kader gibi kucaklamalıyım der. İki uç da o ilk başkaldırının özündeki masumiyeti tamamen yok eder. Peki bu felsefi boşluk, yani yeryüzünde kendi kurallarımızla bunu doldurmaya çalışmamız nasıl gerçek bir kabusa dönüşüyor? Çünkü bu sadece zihinlerde kalmıyor, tarihe iniyor. O boş tahta nasıl oluyor da rasyonel cinayetlerin merkezine dönüşüyor? O boşluk katlanılmazdır çünkü. İnsan gökyüzünü boşalttıktan sonra o boşluğu yeryüzünde kendi mutlak krallığıyla doldurmak ister. Metafizik başkaldırı tarihsel başkaldırıya dönüşür burada. İlahi adaletin yerini başka bir şey mi alıyor? Evet, tarihsel adalet alıyor. Vicdanın yerine ise o buz gibi mekanik kelimeler alıyor. Mantık ve verimlilik. Ve sanırım burada o ünlü efendi köle olayı devreye giriyor. Beni yargılayacak daha üstün bir güç yoksa ben kendi değerimi kanıtlamak zorundayım. Tabii ki. Başkalarının benim hakimiyetimi tanıması gerekiyor. Çatışma tam burada başlar. İnsan mutlak güç olmak istediği için diğerlerini kendine eşit görmez. Ya boyun eğdirecek ya yok edecek yani. Aynen. Eşitlik fikrinin yerini tamamen tahakküm alır. O ilk başkaldırıdaki ortak onur reddedilir. İnsan artık kendisi için bir amaç değildir. Tarihin veya o kurulacak kusursuz ütopyanın sadece bir aracı haline gelir. Bireyden veri noktasına geçiş gibi bir şey bu. Mekanik bir tuğlaya dönüşüyor insan. Yani o muazzam isyan, özgürlük çığlığı sırf verimlilik adına insanları bir algoritmaya hapsediyor resmen. Ve burada o dondurucu kavrama geliyoruz, objektif suçluluk. Şunu biraz detaylandıralım çünkü gerçekten korkunç duyuluyor. Çok korkunç bir mekanizma. Geleneksel hukukta niyetinden veya yaptığın somut bir eylemden dolayı suçlu bulunursun. Cinayet işlersin, hırsızlık yaparsın falan. Ortada bir olay vardır yani. Evet, ama o mutlak mantığın krallığında kişisel eyleminin hiçbir önemi yoktur. İnşa edilmekte olan o mükemmel sistemin yönüne uymuyorsan objektif olarak suçlusundur. Yani sırf varlığım, düşünce biçimim o makineye pürüz çıkarıyorsa suçluyum. Bu şey gibi değil mi? Hiç başvurmadığım bir işten sırf performans düşüklüğü sebebiyle kovulmak gibi. Ortada eylem falan yok. İnanılmaz isabetli bir örnek oldu bu. Hiçbir şeye itiraz etmene bile gerek yok. Sistemin çarklarına tam bir itaatle hizmet etmiyor olman yeterli. O soğuk rasyonelitenin elinde herkes potansiyel olarak suçludur artık. Genel bir suçluluk evreni yaratılıyor yani. Kesinlikle. Mutlakiyete ulaşmak isteyen başkaldırı, kendi çocuklarını öğüten devasa bir bürokratik bir makine haline alıyor orada. Tıpkı insanlığı kurtarmak için mükemmel bir makine tasarlayıp sonra o makine 1 milimetre bile teklemesin diye makineye icat eden insanların kendilerini o dişlilerin arasına feda etmesine benziyor bu. Sistem tıkır tıkır işliyor ama ortada tek bir insan bile kalmıyor. Rasyonel terör dediğimiz şey tam olarak bu makinedir işte. Mantığın insana rağmen insanın üzerinde egemenlik kurması. Çok acımasız bir şey. Öyle. Hedef o kadar yüce hale gelir ki, harcanan hayatların hiçbir ağırlığı kalmaz. Geçici birer pürüz gibi görülürler sadece. Peki, şimdi o can alıcı soruyu sormamız lazım. İnsanlık bu mantık hapishanesinden nasıl çıkacak? Evet, bu mutlakiyet döngüsünden nasıl kurtulacağız? Başkaldırının o yıkıcı olmayan, ilk baştaki saf doğasına nasıl dönebiliriz? Hakikaten tüm pusulaları kırdık, sonra kendi yaptığımız pusulada bizi uçuruma götürdü. Bu karanlıkta bizi durduracak kavram ne?
Sanırım sınır fikrinden bahsetmemiz gerekiyor biraz. Çıkış tam da o unuttuğumuz felsefi sınır kavramında. Yani diğer bir deyişle ölçü kavramında. Ölçüyü kaçırmamak gibi mi? Aynen öyle. Gerçek başkaldırı, yeryüzünde kanlı bir ütopya kurmak falan değildir. Sınırları bilmek ve ona saygı duymaktır. Haksızlığa karşı o isyankar hayırı söylerken, yaşama duyulan o coşkulu eveti de koruyabilmektir. Uç noktalara savrulmadan ortada durabilmek yani. Evet, o yorucu gerilimin ortasında durabilme cesaretidir. Ve felsefe bu sınır düşüncesinin en somut halini sanatta bulur. Sanat burada nerede duruyor peki? Yani dünyayı bir şiirle mi ehlileştireceğiz, yoksa sanatın varoluş biçimi mi bize felsefi bir şey söylüyor? Sanatın işleyiş biçimine bakmak lazım orada. Sanat, gerçekliği olduğu gibi kabul etmez. O kaosu, çirkinliği falan reddeder, hayır der. Ama aynı zamanda gerçekliği tamamen yok etmez, ondan kopmaz. Malzemeyi alıp dönüştürüyor mu? Kesinlikle gerçekliğin malzemesini alır, ona bir biçim verir ve yeni bir form yaratır. Sanat yıkmaz, sınırları gözeterek yeniden inşa eder aslında. Bak, bunu bir heykeltıraş üzerinden düşünebiliriz belki. Dinleyicimiz de gözünde daha rahat canlandırır. Bir heykeltıraş önündeki mermer kütlesine baktığında onun o kaba formunu reddeder, değil mi? Bu onun gerçekliğe baş kaldırısıdır. Çok doğru. Ama o mermeri alıp dinamitle havaya uçurmaz. Mermerin doğasını anlar, damarlarına falan bakar, onu belirli bir sınır içinde yontarak bir anlam yaratır. Yaratmak için yıkmak zorunda değildir yani. Harika bir noktaya değindin. Şunu da ekleyeyim, o yontma işlemi aslında bir feragattır de. Nasıl yani? Mermerin tamamına istediğin her formu zorla veremeyeceğini kabul edersin. Maddenin sınırlarına saygı duyarsın. Ha, anladım. Her şeyi ben belirleyemem diyorsun. Aynen. Dinamitle uçurmak o yıkıcı isyandır, tahribattır. Yontmak ise sınır felsefesidir. Saf başkaldırı da tam budur işte. Başkalarının yaşama hakkını yok eden her sistem, isyanın doğasına ihanettir. Gerçek başkaldırı o zaman yaşamı zenginleştiren o sanatsal gerilimi korumak oluyor. Peki sen, yani dinleyicimiz, bu felsefe senin hayatına nasıl dokunuyor? Çünkü hani bu sadece böyle kitaplarda kalmış bir fikir değil. Kendi hayatında bir şeye itiraz ettiğinde, bir haksızlığa sesini yükselttiğinde, bunu sırf haklılığını kanıtlamak için, etrafı dinamitlemek için mi yapıyorsun? Bu soru kendimize sormamız gereken en önemli sorulardan biri. Kesinlikle öyle. Yoksa o isyanı daha adil, daha onurlu bir sınır çizmek için mi kullanıyorsun? Gerçek başkaldırı öfkeyle her şeye hayır demek değil, yaşamı savunabilmektir. Ve bu dengeyi korumak inanılmaz bir bilinç gerektirir. Çünkü o uçurum her zaman daha kolay görünür göze. Mutlak cevaplar, her şeyi yıkıp baştan yapma fantazisi o gri yolda durmaktan hep daha caziptir. Ama yaşam ancak o sınırın içinde korunabiliyor maalesef veya neyse ki. Kesinlikle öyle. O halde bu ufuk açıcı sohbetimizi yavaş yavaş toparlayalım. Bugün neyi gördük? Başkaldırı anlamsızlığın ortasında insanın kendi değerini bulmasıdır dedik. Başkaldırıyorum, o halde varız. Bu dayanışmadır, yaşama verilmiş muazzam bir onaydır. Ama sınırlarını unuttuğunda da katile dönüşür. Aynen öyle. Mutlak bir sistem kurmak adına cinayeti rasyonel bir araca dönüştürdüğünde özüne ihanet eder. Tek çıkış yolumuz o yaratıcı, yontucu, yaşamı onaylayan gerilime canlı tutmak. Başta da dediğimiz gibi kurallarımıza sadık kaldık ve dışarıdan hiçbir örnek kullanmadık bugün. Çünkü laboratuvar insanın kendi zihni. Çok doğru. Şimdi bu incelemenin sonunda sana şunu soruyorum ve kendi başına düşünmeni istiyorum dinleyicimiz. Kendi hayatında sırf alışkanlıktan, işte çatışma korkusundan falan boyun eğdiğin, sessizce katlandığın o şey nedir? Ve eğer bir gün ona karşı bir başkaldırı başlatacaksan, bu isyan her şeyi yakıp yıkan kör bir öfke mi olacak, yoksa kendi sınırlarını yeniden çizen yaratıcı bir sanat eseri mi? Üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken, insana hayatı sorgulatan bir ayrım. Sınırlarını çizebilen bir başkaldırı bizim yegane umudumuz aslında.
Kesinlikle katılıyorum sana. Dışarıdaki dünya ne kadar anlamsız görünse de o oyun tahtasını ayakta tutan şeyin o irade, o dayanışma olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Bu zorlu ama inanılmaz zihin açıcı yolculukta bizimle olduğun için teşekkürler. Kendine ve o sınırlarını bilen içindeki isyankara çok iyi bak. Görüşmek üzere.